Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkes hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum ya dalıp size. Bugün uzun aradan sonra tekrar İskandinav mitolojisi okuyacağım. Teşekkür ederim. Evet, savaşçı yayınım olacak. Teşekkür ederim. Arkadaki resmi ben yaptım. Aslında hala belki biraz küçük şeylere ihtiyacı var. Nasıl oluyor biliyor musunuz? İlham geliyor. Ben mesela bunları turuncuya çevirdim ama biraz daha ince işi var ama mesela ben bugün Adem'in arkasındaki koçla ilgileniyordum ve arkasındaki yeşilliklerle ve minik resimlerim var onlarla. Yani şey değişiyor. Güne göre, ruh halime göre değişiyor. Yani şey değil. Her zaman aynı resmi yapmıyorum. Yeni başlayacağım resimler de var. Bir de kuş yapmak istiyorum ya. Yani baykuş yapmıştım da başka kuşları da düşünebilirim. Yaptım mı? Aşağıma bakıyor. Böyle bir şeyler işte. Birazcık geriye alayım ben kamerayı. Ya ne kadar kontrol etsem de arada aksilikler oluyor. Ses güzel mi? Neyse ben bunu parıltılı çoraplarım gözünüzü umarım çok almamıştır. Evet. Tamam. Teşekkür ederim moderatörüme bu arada. Gerçekten yani kendisinden oldukça memnunum. Tam şu mesajı sileyim diye düşündüğüm bir mesajı anında sildi. Lütfen ona göre bir dille konuşun, mesajlar yazın. Gereksiz laubalilikten hoşlanmıyorum. Duyurulur. Evet. Danimarka'ya da sevgiler. Evet. Nasıl şeyler geliyor ya? Çok değişik değişik gerçekten mesajlar geliyor. Hello to London. Evet, yani dünyanın birçok bölgesinden izleyicim var. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor bu arada. Ben hala yerleşememiştim. Bir yudum bir şey içeyim. Bayağı ay ne oldu? Bunu istemiyorum. Buna devam edeyim. Evet. Pembelerdeyim bugün. Şimdi size İskandinav mitolojisinden Şairlerin Bal Şarabı adlı kısmı okuyacağım. Uzun bir kısım, o yüzden büyük ihtimalle böleceğim. 20 sayfa okuyabileceğimi sanmıyorum. Selamlar Antalya'ya da. Evet. Başlıyorum. Şiirin kaynağının ne olduğunu merak ettiniz mi hiç? Söylediğimiz şarkıların ve anlattığımız öykülerin ilhamının nereden geldiğini, bazı insanların nasıl muazzam, mahir ve zarif düşler kurduğunu ve güneş doğup batmaya, ay büyüyüp küçülmeye devam ettiği sürece bu düşleri nasıl mırıldanarak dilden dile dolaşacak şiirler halinde dünyaya paylaştığını, kendinize sordunuz mu?
Bazılarının çok güzel şarkılar, şiirler ve öyküler yazmasına karşın bazılarımızın da bunu beceremiyor olmasına kafa yordunuz mu? Bu çok eskilere dayanan bir hikaye ve ilk olarak kimin anlattığı bilinmiyor. İçerisinde cinayet, aldatmacalar, yalanlar ve ahmaklıklar, kandırmacalar ve kovalamalar var. Kulak kabartın. Zamanın şafağından çok da sonra değildi. Tanrılar arasında bir savaş vardı. Aesir Venir'le cenk ediyordu. Aesir savaşa ve fethe düşkün cengaver tanrılardı. Vanir ise daha yumuşak, kardeş tanrı ve tanrıçalardan oluşan, toprağı verimli kılmış ve bitkileri büyütmüş bir topluluktu. Ama bu durum onları daha güçsüz yapmıyordu. Vanir ve Aesir tanrıları birbirine çok denktiler. İki taraf da savaşı kazanamıyordu. Daha da önemlisi, savaştıkça fark ettiler ki iki tarafın da birbirine ihtiyacı vardı. Savaşı takip eden zaferde karnını doyuracak, tarlaların ve çiftliklerin yoksa cesur bir savaşın da pek bir keyfi yoktu. Barışı müzakere etmek üzere bir araya geldiler. Müzakere nihayetlendiğinde ise Aesir ve Vanir üyelerinin her birince bu mütareke bir fıçıya tüketmek suretiyle gösterildi. Allah Allah. Tükürükleri birbirine karıştıkça anlaşmaları da bağlayıcı hale geldi. Ha, tükürüyorlar galiba, böyle bir şey diyor. Yani ışık nasıl, böyle mi daha iyi, böyle mi? Açtım ışığı. Evet, yani tükürerek anlaşacaklar. Böyle bir şey var. Ardından ziyafetler çektiler. Güneş batışını ufuktan uzatıncaya dek yemekler yendi, bal şarapları içildi, ateşler pırıldayan kömürlere dönüşürken tanrılar şamatalar kopardı, şakalar yaptı, böbürlendiler ve kahkahalar attı. Aysir ve Vanir kendilerini kürkler ve kıyafetlerle sarmalayıp soğuk kar havasına ve gündüz pususuna adım adım gitmek üzere ayağa kalktıklarında Odin konuşmaya başladı. Birbirine karışmış tükrüklerimizi ağzımızda bırakmak çok yazık olur. İki kardeş olan Frey ve Freya, Vanir'in önderleriydi ve yapılan ateşkes uyarınca bundan böyle Aesir'le birlikte Asgard'da kalacaklardı. Başlarını salladılar. Bundan bir şey yapabiliriz dedi Frey. Bundan bir insan yapmalıyız dedi Freya ve fıçının içine doğru uzandı. O tükürüklerden şarap yapacaklar herhalde. Tükürük dönüştü ve Freya'nın parmakları hareket ettikçe şekil aldı. Kısa bir zaman içerisinde bir insan görünümündeydi artık ve önlerinde çırılçıplak duruyordu. Sen Kvasir'sin dedi Odin. Benim kim olduğumu biliyor musun? Sen yüceler yücesi Odin'sin dedi Kvasir. Grimnir ve üçüncüsün. Burada sıralanamayacak kadar çok ismin var ama ben her birini biliyorum. İsminle anılan şiirleri, şarkıları ve ifadeleri de biliyorum. Kvasir ve Aesir'le Vanir'e Kvasir, Aesir'le Vanir'e katıldı. Tanrıların en bilgesiydi o. Hem akıl hem de yüreğin birleşimiydi. Tanrılar ona sıradaki soruyu soran olan olmak için birbiriyle itişip kakıştı. Kvasir'in yanıtları her seferinde bilgeceydi. Hevesle gözlemler ve gördüklerini de eksiksiz yorumlardı.
Çok geçmeden Kvasir tanrılara dönüp seyahate çıkacağım. Gidip 9 diyarı göreceğim. Midgard'ı göreceğim. Cevaplaması gereken bana henüz sorulmamış sorular var. Cevaplanması gereken bana henüz sorulmamış sorular var. Ama bize geri döneceksin değil mi diye sordu tanrılar. Döneceğim dedi Kvasir. En nihayetinde ağın esrarının açıklanması ve günü geldiğinde çözülmesi gerekecek. Ay şöyle en iyisi ben birazcık ayaklarımı uzatayım. Biraz rahat edeyim. Evet. Ne var ne var diye sordu Thor. Ama Kvasir yalnızca gülümsedi ve söyledikleriyle tanrıların kafasını karıştırdı. Sonra seyahat pelerinini taktı ve Asgard'dan ayrılıp Gökkuşağı Köprüsü'nde yürüdü. Ay. Kvasir kasaba kasaba, köy köy gezdi. Her tür insanla tanışmıştı. Onlara çok iyi davrandı ve onların sorularını yanıtladı. Kvasir'in uğramasının hayırlı olmadığı hiçbir yer yoktu. O günlerde denizin kenarındaki bir kalede 2 karanlık elf yaşardı. Orada büyülerini yapar, simya hünerlerini sergilerlerdi. Tüm cüceler gibi atölyelerinde demir ve ocaklarında muazzam görkemli işler yaptılar. Lakin henüz yapmadıkları şeyler de vardı. Ve bunları yapmaya takıntılıydılar. Erkek kardeşlerdi bunlar. Fajalar ve Galar adında. Ya da Fiyalar ve Galar adında herhalde yani adı. Devam ediyorum. Ay eteğimi düzelteyim. Ben bu eteği çok sevdim ya. Sürekli şu kazağa da. Neyse. Devam ediyorum. Kvasir'in yakınlardaki bir kasabayı ziyaret edeceğini duyduklarında onunla buluşmak için kalelerinden ayrıldılar. Fiyalar ya da Fiyalardır. Fiyalar ve Galar. Kvasir'i büyük salonda buldu. Orada kasaba halkının sorularını yanıtlıyor ve dinleyen herkesi şaşırtıyordu. İnsanlara suyu nasıl arıtacaklarını ve ısırgan otundan nasıl kıyafetler yapılacağını anlatıyordu. Bir kadına bıçağını kimin ve neden çaldığını eksiksizce söyledi. Konuşması bittikten ve kasabalılar onu besledikten sonra cüceler yanına yaklaştı. Sana daha önce hiç sorulmamış bir sorumuz var dediler. Ama özel olarak sormamız gerekir. Bizimle gelir misin? Gelirim dedi Kvasir. Kaleye yürüdüler, martılar çığlık çığlığaydı ve yüklü gri bulutlar dalgaların griliğiyle aynı koyuluktaydı. Cüceler Kvasir'i kale duvarlarının derinliklerindeki atölyelerine götürdüler. Bunlar ne diye sordu Kvasir. Fıçı, Son ve Bodundur adları. Anladım. Peki ya şuradaki? Bu kadar bilgi olup da bunları nasıl bilmezsin? Kazano, Odre Odrerir deriz adına. Yani zevk bahşeden. Şurada da topladığımız birkaç bal kovası görüyorum. Petek balı ve sıvı halde. Gerçekten de öyle dedi Fiyalar. Galar'ın ifadesi alaycıydı. Söylendiği kadar bilgiysen daha sormadan soracağımız sorunun ne olduğunu bilirsin. Bu gördüğün şeylerin niye burada olduğunu da. Kvasir kabullenmişlikle başını salladı. Görünen o ki dedi. Her ikiniz de zeki ve kötücülseniz ziyaretçinizi öldürmeye ve kanının da son ve bol adlı fıçılara dolmasına karar vermiş olabilirsiniz. Sonrasında da ziyaretçinin kanını yavaş yavaş Odrerir'de ısıtırsınız. Ardından da petek balını karışımın içine katıp bal şarabına içen herkesi kendinden geçiren
Fakat aynı zamanda tadına bakana şiir ve irfan hünerleri bahşeden var olmuş en iyi bal şarabına dönüşünceye kadar mayalarsınız. Zekiyiz diye itiraf etti Galar. Bizim kötücül olduğumuzu düşünenler de olabilir. Bunu söyler söylemez Kvasir'in boğazını kesti ve Kvasir'i fıçıların üzerine son kalan damlasını da dökülene kadar ayaklarından astılar. Anlaşıldı, bizim adam, evet, bal şarabına dönüşecek. Kanı ve balı Odrerir adlı kazanda ısıttılar. Kendi yöntemlerince başka şeyler de yaptılar. İçine yemişler kattılar ve bir çubukla karıştırdılar. Köpürdü, sonra köpürmesi durdu ve ikisi de bir yudum alıp kahkahalar attı. Kardeşlerinin her biri daha önce dışarı salamadıkları uyağı ve şiiri içlerinde buldu. Sabah olunca tanrılar geldi. Kvasir dediler, en son sizle görülmüş. Evet dedi cüceler. Bizle geldi ama bizim sadece birer cüce, aptal ve irfan yoksunu olduğumuzu görünce kendi bilgisinde boğuldu. Keşke ona soru sorabilseydik. Öldü mü yani? Evet dedi Fıyalar ve Galar. Kvasir'in kansız bedeni Asgard'a geri götürüp Kvasir'in kansız bedenini Asgard'a geri götürüp bir tanrı cenazesi ya da belki en nihayetinde tanrılar diğerlerine benzemezdi. Onlar için ölüm her zaman daimi değildi. Tanrıların nihai geri dönüşü için tanrılara verdiler. Böylelikle bilgelik ve şiir şarabının sahibi bu cüceler oldu. Şarabın tadına bakmak isteyenlerin onlara yalvarması gerekecekti, fakat Galar ve Fıyalar bal şarabını yalnızca sevdikleri kişilerle paylaştı ki onlar kendilerinden başka kimseyi sevmezdi. Yine de yükümlü oldukları kişiler vardı. Örneğin dev Giling ve karısı bunlardandı. Cüceler onları kalelerini ziyaret etmeye davet ettiler ve bir kış günü ziyaret gerçekleşti. Hadi kayığımızla açılalım dediler cüceler Giling'e. Devin ağırlığı kayığın suda yavaş yavaş ilerlemesine sebep oluyordu. Cüceler de kayığı yüzeyin altında bulunan kayaların üzerine doğru götürdüler. Kayıkları her zaman kayaların üzerinden sakince geçerdi. Bu kez öyle olmadı. Kayık kayalara çarptı ve alabora oldu. Devi denize savurdu. Kayı Kayıya geri yüz dedi kardeşler Gling'e. Ben yüzme bilmem dedi ve söylediği son şey de bu oldu. Zira bir dalga ağzını tuzlu suyla doldurdu. Sonrasında başını kayalara vurdu ve bir anda gözden kayboldu. Kayalar ve Galar kayıklarını düzeltip evlerine döndüler. Giling'in karısı onları bekliyordu. Kocam nerede diye sordu kadın. O mu dedi Galar. O öldü o. Boğuldu diye yardım etti Fıyalar. Devin bunu duyan karısı feryat etti ve ağladı. Sanki her bir feryat ruhundan kopuyordu. Ölmüş kocasının adını andı ve sonsuza dek onu seveceğini and içti. Ardından ağladı, sızladı ve inledi. Şşş dedi Galar. Feryatların, figanların kulağımı acıtıyor. Çok gürültülü. Sanırım dev olduğun için böyle. Fakat devin karısı bunun üzerine daha fazla ağladı. Bak dedi Fıyalar, kocanın öldüğü yeri göstermemizin sana bir yardımı dokunur mu? Kadın burnunu çekti, başını salladı, ağladı, haykırdı ve ona asla dönmeyecek kocasına ağıtlar yaktı. Şurada dikil, biz sana yerini işaret edeceğiz dedi Fıyalar ve tam olarak durması gereken yeri gösterdi. Kadının oraya ulaşmak için büyük kapıdan geçip kale duvarının ardında durması gerekiyordu. Sonra kardeşine kafasını salladı. Kardeş de hızla duvarın üzerindeki basamaklara koştu. Giling'in karısı kapıdan geçince Galar devasa bir taşı kadının kafasına bıraktı ve kadın yere yığıldı. Kafatası neredeyse paramparça oldu. Aferin dedi Fiyalar, o korkunç seslerden yorulmaya başlamıştım.
Kadının cansız bedenini kayaların üzerinden denize attılar. Gri dalgaların parmakları bedeni onlardan uzaklara sürükledi. Böylece Giling ve karısı ölümde buluştu. Evet. Cüceler omuz silkti, deniz kenarındaki kalelerinde fazlasıyla akıllı olduklarına inanıyorlardı. Her gece şiir kitabını açıp muazzam ve güzel şiirler dillendirdiler birbirlerine. Giling ve karısının ölümüyle ilgili haşmetli destanlar yazdılar ve bunları kalelerinin tepesinden okudular. En nihayetinde her gece bilinçsizce uyudular ve bir gece önce oturdukları ya da devrildikleri yerde uyandılar. Bir gün yine her zamanki gibi uyandılar ancak bu kez kalelerinde değillerdi. Kayıklarının zemininde açtılar gözlerini ve tanımadıkları bir dev dalgalara doğru kürek çekiyordu. Gökyüzü fırtına bulutlarından dolayı karanlıktı. Deniz ise kapkaraydı. Dalgalar yüksek ve sertti. Tuzlu su cücelerin kayığının yan tarafına çarpıyor ve onları ıslatıyordu. "Kimsin sen?" diye sordu cüceler. "Adım Suttung," dedi dev. "Duydum ki rüzgarlara, dalgalara ve aleme babamı ve annemi öldürmekle ilgili böbürleniyormuşsunuz." Tabii ki hak ettiler. Ay, burada başka terlikler falan bir şeyler de çıktı ya. Biraz da bu tarafta oturayım bakayım. Nasıl olacak? Buradaki ışık daha mor. Evet. "Aa," dedi Galer, "bu bizi neden bağladığını açıklıyor olsa gerek." "Açıklıyor," dedi Suttung. "Belki de bizi görkemli bir yere götürüyorsundur," dedi Fıyalar umutla, "ve orada bağlarımızı çözersin. Sonra da yemek yer, içer, kahkahalar atar ve en iyi arkadaşlar oluruz." "Sanmıyorum," dedi Suttung. Sular çekilmişti, kayalar sudan yukarı doğru uzanıyordu. Bunlar Giling'in boğulduğu kayığının alabora olmasına sebep olan kayalardı. Suttung iki cüceyi tuttu, kayığının zemininde kaldırdı ve kayaların üzerine yerleştirdi. "Sular yükseldiğinde bu kayalar denizin altında kalacak," dedi Fıyalar. "Ellerimiz arkadan bağlı, yüzemeyiz. Bizi burada bırakırsan kaçarımız yok, boğuluruz." "Niyetim de o zaten," dedi Suttung ardından ilk kez gülümsedi. "Siz boğulurken ben de kayığınızda oturacağım. Denizin sizi alıp götürmesini seyredeceğim. Sonrasında da Jotunheim'a dönüp nasıl öldüğünüzü erkek kardeşim Boegi ve kızım Gunnlod'a anlatacağım. Böylece annem ve babamın intikamı hakkıyla alındığı için memnun olacağız." Deniz yükselmeye başladı. Cücelerin ayaklarını geçti. Ardından göbek deliklerine geldi. Çok geçmeden cücelerin sakalları köpüklerde yüzmeye başladı ve panikleri gözlerinden okunuyordu. "Merhamet et," diye bağırdılar. "Sizin annemle babama merhamet ettiğiniz gibi mi? Onların ölümlerinin karşılığını veririz. Telafi ederiz senin için. Sana ödeme yaparız." "Siz cücelerin ailemin ölümünü tazmin edecek bir şeye sahip olduğunuza inanmıyorum. Varlıklı bir devim ben.
Dağdaki istihdamımda çokça hizmetçiye ve hayal edebileceğim kadar zenginliğe sahibim. Altınım var, mücevherlerim var, binlerce kılıç yapacak kadar demirim bile var. Kudret büyülerde ustayım. Hali hazırda sahip olmadığım ne verebilirsiniz ki bana diye sordu Süttung. Cüceler tek kelime etmedi. Dalgalar yükselmeye devam etti. Bal şarabımız var, şiir şarabı dedi Galar. Su dudaklarına değmeye başlamışken ağzıyla sular sıçratarak. Tüm tanrıların en bilgesi Kvasir'in kanından yapıldı diye bağırdı fiyalar. 2 fıçı ve bir kazan tamamı onunla dolu. Bizden başka kimse de yok. Tüm alemde bile. Süttung başını kaşıdı. Üzerine düşünmem lazım. Ölçüp biçmeliyim. Düşünüp taşınmalıyım. Durup da düşünme, düşünürsen boğuluruz diye bağırdı fiyalar dalgaların kükremesinin ardından. Sular yükseldi, dalgalar cücelerin başına çarpıyordu. Soluk almaya çabalarlarken dev Süttung'un uzanıp önce fiyaları ardından da Galar'ı denizlerin içinden çektiği sırada gözleri korkudan yüz yuvarlaktı. Şiir şarabı telafi için yeterli olur. Bir şeyler daha ilave ederseniz makul bir karşılık olur ki eminim siz cücelerin başka şeyleri de vardır. Canınızı bağışlayacağım. Cüceleri tutup kayığın zeminine fırlattı. Hala bağlı ve sırılsıklamlardı. Oldukları yerde rahatsızca kıvrandılar. Tıpkı bir çift sakallı ıstakoz gibilerdi. Ardından dev sahile doğru kürek çekti. Süttung cücelerin Kvasir'in kanından yaptığı bal şarabını aldı, onun yanı sıra başka şeyler de aldı ve mekanı ardında bıraktı. Cüceleri ardında bıraktı. Her şey göz önüne alındığında cüceler canlarını kurtardıkları için mutluydu. Fiyalar ve Galar yolları kalelerine düşen herkese Süttung'un onları nasıl kötü davrandığını anlattı. Bir gün sonra ticaret yapmaya gittiklerinde pazarda da anlattılar. Kuzgunlar yakınlarındayken anlattılar. Odin Asgard'la yüce makamında oturmuştu. Kuzgunları Hugin ile Munin'de dünyayı dolaşırlarken gördüklerini ve duyduklarını ona anlatıyordu. Suttung'un hikayesini duyunca Odin'in tek gözü parladı. Hikayeyi duyan insanlar dinledikleri şiir şarabına Cücelerin Gemisi ismini taktı. Çünkü onun sayesinde fiyalar ve galar kayalardan kurtulmuş ve güvenli evlerine dönmüştü. Suttung'un bal şarabı dediler adına. Odrerir ve Bon yahut sonun sıvısı da. Odin kuzgunlarının sözünü dinledi. Pelerini ve şapkasını istedi, tanrıları çağırttı ve onlardan 3 devasa yapabileceklerinin en büyüğünden tahta fıçı yapmalarını, ardından da onları Asgard'ın kapılarına getirmelerini istedi. Tanrılara alemde bir seyahate çıkacağını ve bir süre dönmeyeceğini iletti. 2 şey alacağım yanıma dedi Odin. Bıçak bilemek için büyük bir biley taşı, sahip olduğumuzun en iyisini. Bir de Rati adlı delgiyi. Rati delmek anlamına gelirdi ve tanrıların sahip olduğu en iyi delgiydi. Derinlere kadar delebilirdi. En sert kayayı delebilirdi. Odin biley taşını havaya attı, sonra yakalayıp kesesini delginin yanına koydu. Ardından yola çıktı. Ne yapacağını merak ediyorum dedi Thor. Kvasir olsa bilirdi dedi Frigg. O her şeyi bilirdi. Kvasir öldü dedi Loki. Bana soracak olursanız babalarının babasının nereye, niye gittiği umurunda değil. Ben herkesin babasının istediği fıçıların yapılmasına yardım etmeye gidiyorum dedi. Süttung Devler Diyarı'nın kalbindeki Hinitbjörg adındaki dağın içinde
gözlemesi için kızı Borno'da paha biçilmez değerdeki bal şarabını vermişti. Odin daha gitmedi. Onun yerine doğrudan Sutund'un erkek kardeşi Börgün'e sahip olduğu çiftliğe yollandı. Evet, mevsim bahardı ve çayırlardaki çimenler saman yapmak üzere kesilecek kadar uzundu. Börgün'ün 9 işçisi vardı. Her biri kendi gibi devdi ve çimenleri devasa tırpanlarla kesiyorlardı. Her tırpan küçük bir ağaç büyüklüğündeydi. Odin onları izledi. Erzaklarını yemek üzere güneş en tepedeyken ara verdiklerinde Odin sallana sallana onlara doğru yaklaşıp "Hepinizi çalışırken izledim. Söylesenize efendinizin neden çimenleri böylesine kör tırpanlarla kesmenize, efendiniz neden çimenleri böylesine kör tırpanlarla kesmenize izin veriyor?" dedi. "Bıçaklarımız kör falan değil," dedi işçilerden biri. "Niye böyle dedin ki?" diye sordu bir diğeri. "Bizim bıçaklarımız en keskinleridir. İyi bilenmiş bir bıçağın neler yapabileceğini size göstereyim," dedi Odin. Kesesinden bilye taşını çıkardı ve ilk tırpanı boylu boyunca sürttü. Ardından bir başkasını bileyledi. Ta ki her bıçak güneşte ışıl ışıl olana dek. Devler beceriksizce etrafında toplanmış onu izliyorlardı. "Hadi bakalım," dedi Odin. "Deneyin." İşçi devler çayırların çimleri üzerinde tırpanlarını savurup keyif içerisinde iç çekip haykırdılar. Bıçaklar öylesine keskindi ki ter dökmeden kesiverdiler çimenleri. Bıçaklar en kalın sapları kesip biçti. Hiç zorlanmadılar. "Bu muhteşem," dediler Odin'e. "Biley taşını alabilir miyiz?" "Almak mı?" dedi babaların babası. "Mümkün değil. Hadi daha adil ve daha eğlenceli bir şey yapalım. Hepiniz gelin buraya. Bir arada durun. Her biriniz tırpanını sımsıkı tutsun, daha yakın durun." "Daha yakın duramayız," dedi köle devlerden biri. "Çünkü tırpanlar çok keskin." "Akıllısın," dedi Odin. Biley taşını gösterdi. "Bakın size ne diyeceğim. Bunu kim yakalarsa sadece o sahip olacak," dedi ve der demez biley taşını havaya fırlattı. 9 dev biley taşını düşerken üzerine atlayıp boş elleriyle uzandılar. Tuttukları tırpana kayıtsızdılar. Her tırpan babalarının babasınca kendi biley taşıyla bilenmiş ve kusursuz keskinliğe getirilmişti. Zıpladılar, uzandılar ve bıçaklar güneşte parıldadı. Heyecanlı yeri. Ben burada bitirecektim. Güneş ışığında kızıl bir püskürme ve fışkırma vuku buldu. Kölelerin bedenleri örselendi, seyirdi ve bir bir taze kesilmiş çimene dönüştü. Odin bedenlerin üzerinden geçti ve tanrıların biley taşını alıp kesesine geri koydu. 9 işçinin her biri arkadaşlarının bıçak darbesiyle boğazları kesilerek ölmüştü. Ben burada bırakacağım. Devamını ayrıca sizlere böyle kaldırayım en iyisi. Devamını ayrıca sonraki masal gecemizde okuyacağım ya da bu terlikleri giyiyorum. Ay bunlar da bunlarla olmadı gerçi. Evet, devamı arkası yarın diyorum. Yarın olmasa da 2-3 gün içinde yine bir masal gecesiyle karşınıza geçeceğim ve devamını, bu bal şarabını tamamlayacağız. Evet, ben de böyle uzun okumadan sonra bazen böyle kafam dalıyor. Böyle başka diyarlara gitmiş oluyordum. Bir anda böyle pembe ışıklar falan etrafa bakınınca oldum, daldım. Çok fazla ışık geldi. Neyse. Evet, böyle. Reenkarne olsam ne olarak gelmek isterim? Ya açıkçası ya o kendinden vazgeçmek de oluyor. Yani reenkarne olduğun zaman zaten hatırlamıyorsun ki, ben çok da enkarnasyona daha çok inanıyorum. Reenkarnasyon değil yani. O başka bir yanılgı. Yani bunu daha ayrıca başka zaman uzun anlatayım. Devamı gelecek. Birkaç gün sonra bunun devamını okuyacağım.
bal şarabına ne oldu, Odin nasıl ele geçirecek falan filan, ama gördüğünüz gibi cüceler daha akıllı, kurnaz, devler ise iri olanlar daha aptal yaratıklar. Bu dünyada da genelde de hep öyle yaparlar. Bazen derler ya, kısa erkekler, kısa adamlar, kısa insanlar daha akıllıdır diye, bilmiyorum, katılır mısınız? Evet. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Daha fazlası için kanala üye olabilirsiniz. Zaten şimdi birazdan savaşçılara bir canlı yayın açacağım. Uzun süredir canlı yayın açmamıştık, özlemişler. Görüşeceğiz onlarla. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Bay bay.